Selamlar, ismim Necmi. Ben bir multiple skleroz hastasıyım. Bu kanalda hem hastalıkla ilgili yaşadıklarımı hem de bulduğum çözümleri paylaşıyorum. Çözüm diyorum çünkü hastalık çözülebiliyor ve tamamen yok edilebiliyor. Şimdi her sabah kahve içiyorum. Çifte kavrulmuş Türk kahvesi. Neden bunu seçtim? Arabika cinsi kahvelerin asit oranı normale göre azdır. Diğer kahvelere göre azdır. En azından hızlıca oldu bitti tarzında bir kahve değil. Bunu içince zevk alıyoruz. Ee, Şöyle bir kitap okuyorum. Viktor E. Frankl isimli bir yazarın. Bu yazar 1997 yılında aramızdan ayrılmış ve kendisi bir psikolog. Psikolog olmasının yanında savaş zamanında bir esir kampında, toplama kampında epeyce kalmış ve yıllar sonra oradan kurtulduğu döneme ait hatıraları ve kamptaki hatıralarını bu kitapta anlatıyor. Tabii bu benim için çok önemli. Bir multiple skleroz hastasıyla esir kampının ne alakası var diyebilirsiniz. Şimdi olay şu, psikolog olduğu için adam kampta bazı hastaların diğerlerden daha çabuk öldüğünü ve hastalığa çok daha hızlı yenildiğini görmüş. Buradaki tespiti de şu, eğer diyor ki insanın bir yaşama anlamı yoksa, yaşamak için bir sebebi yoksa hızlıca hastalığa yeniliyor. Orada bir sürü hastalık zaten atlatmışlar. Bizim multiple skleroz onların yanında çerez kalır ve toplamda zaten hastalığımız geçebilen bir şey olduğu için çok da üstelememek gerekiyor. Hani fiziki etkileri var, vücudun birçok kısmında farklı tepkileri var fakat hastalık geçebiliyor. En azından bunu size kanıtlayacağım. O sebeple kanalımı takip edin çünkü koşarken videolarımı burada paylaşacağım. Yalnızca burada bir ufak detay var. Bu yazarın da söylediği şekil. Diyor ki esir kampından kurtulmak isteyen insanların diyor hayattan bir beklentisi var. Hani bir hafta geçti, bir ay geçti. Herhalde diyorlar gelecek ay kurtulacağız. Yaşasın az kaldı diyorlar. Fakat gelecek ay kimse kurtulmayınca o zaman vücutlarının direnci çok hızlı düşüyor. Ve hastalığa direnebilen biri bile o ikinci ay artık dayanım sınırlarının altına düşüyor ve hayatını kaybediyor. Şimdi bu doktorun tespitleri çok önemli. Bunun yanında logoterapi diye bir yöntem geliştirmiş. 20 ciltlik bir ansiklopediden oluşuyordu diye yazıyor. Tabii bu ansiklopedileri okumayacağım. Sadece doktorun birkaç tespiti çok güzel. Şimdi tespitlerinden biri diyor ki standart psikologlar insanın geçmişinde yaşadığı problemleri baskılayarak ya da arkaya atarak normal hayata döndürmeye çalışır. Bunun bir ileri aşaması onların hepsini yazıyla geçeyim. Şimdi bir ileri aşamadaki psikologlar diyor bunun altında yatan sebepleri insan faktörüne bağladığı için mesela annesiyle babasıyla ilgili bir problem varsa bunu üzerine gidip bunu kurcalamaya başlıyor diyor. Hani öyle bir iki seansta da değil mesela 20 seans sonra diyor ki bu çocuğun babasıyla ilgili sorunlar varmış. Onları kendi içerisinde affetmesini sağladım ve artık hayatına normal seyrine devam edecek. Bu yazarın bakışı birazcık daha değişik. Bu da diyor ki insanın hayatında dayanacağı, direneceği güzel bir önemli bir sebep varsa hiçbir problem ortada kalmaz diyor. Ya da o dertlerle baş edebilecek kuvveti kendinde bulur. Bu da bizim hastalıkla da çok ilgili. Çünkü hastalık basit değil, hastalık zor fakat yenilebiliyor. Hastalığı yok edebiliyoruz. Bunu nasıl yapabileceğimizi de daha sonra detaylıca anlatacağım. Fakat hastalığı tersine çevirmiş insanlar var. Bunların isimlerini de yine aşağıda paylaşayım. Önceki videolarımın bazıları sadece onlarla ilgili. Şimdi bu kitabı özellikle
seçtim çünkü yazarının psikolog olması birçok şey için bana ışık tutuyor. Çünkü normal psikologların antidepresan verip çözdüğü problemleri bu yazar farklı yöntemlerle çözmeye çalışıyor ve o açıdan da çok önemli. Şimdi bunu kendi hayatıma tuttuğum zaman en azından o doktorun benim hayatıma baktığını varsayarak bunun üzerine gitmeyi düşündüm. Şimdi benim hayatımda normal bir esnaf çocuğuyum. Hani köyden gelmiş, Adana'ya yerleşmiş bir esnafın 6 tane çocuğundan ikincisiyim. Hani üniversite okumuş, bir şeyler olabilmiş ama en fazla öğretmen olabilmiş. Şimdi buradaki kırılma noktası özellikle multiple skleroz hastalığının başladığı nokta mesleğe başladıktan sonra hani öğretmen olarak normal hayata başlıyorum fakat bir süre sonra standart meslek lisesi öğrencilerinin bana bir şey katmadığını ya da benim onların hayatında bir şey değiştiremediğime karar verdiğim nokta var. 2011-2012 yılları civarında bende problemler başlıyor. Hani gece terleri, işte yanlış uykular, bir de oradaki detay. Şimdi hayatının normal seyrinde problem varken geceleri sen ağır yemek yersen bunun sonucunda o yaşadığın problemlerin hepsi gece kabus olarak senin beyninde döner. Hani vücudun bunların hepsini çeker. Aslında oradaki önemli nokta da bu. Hani fazla yemek yediğiniz zaman vücudunuz kıvranıyor, ağrı çekiyor. Sabaha kadar diyelim ki fazla gazlı besinler yediniz. Örneğin çiğ sebzeler iyi gelir dediler. Siz de bol bol çiğ sebze yediniz. Fakat çiğ sebzeler gaz yapar. Siz o gazın sonucunda da geceleri kıvranmaya başladınız. Ondan sonra kalkıp diyorsunuz ki neden bu multiple skleroz bende böyle bir şey yaptı? Bir şey yapan multiple skleroz değil ki. Çiğ besinler yeme o zaman. Hani bunu sadece benim kişisel keşiflerim. Hiç kimse kalkıp bana şöyle demedi. Multiple skleroz hastalığı gecelerle ilgili bir hastalıktır. O sebeple geceleri düzgün uyursan, geceleri besin yemezsen, özellikle gece kavurma yerseniz ya üstüne de turşu yerseniz sabah atak geçirirsiniz. Buna garanti verebiliyorum. Kesinlikle atak geçirirsiniz. Gece turşu yemeyin. Sirke yiyecekseniz sabah güneş varken yiyin. Hani sirkeyle diyet yapan arkadaşlar var. Şimdi sirkenin amacı da sindirim sisteminde, bağırsaklarda bir bakteri varsa onları temizlemek amacıyla sirke içiyorlar. Fakat akciğerlerimiz o kadar güçlü ki oradaki bakterileri 3 günde temizleyebilir. Oradaki esas detay akciğerlerin fazla meşgul olması. Hani akciğerler senin dertlerinle, senin psikolojik sorunlarınla da meşgul oluyorlar. Sadece kendi dertleri değil. Onun için sabaha kadar sen kabus görürken akciğerler orada uyumuyorlar ve akciğerler geceleri uçan yarasalar gibi. Eğer gecelerin kabusu olursa akciğerlerinde sana kabus yaşatıyor. Bunu bilin. Hayatınızı buna göre düzenleyin. Mutlu olacaksınız. Ben gayet huzurluyum, mutluyum. Arkadaşım, seviliyorsun. Seni seviyoruz. Ben sevmiyorsam bile hani ben seni birebir canlı yayında sevemiyorum ama seni seven insanlar var. O insanları gör, o insanları fark et ve onların sevgileri senin beyninde dopamin kanallarını çalıştıracak ve beynin daha stabil çalışacak, daha huzurlu işlem yapacak. Geceleri yemek yeme. Özellikle asitli diyeyim ya da ekmek tarzı bir şey, besin yiyeceksen ekmeği gündüz ye. Ekmeği geceleri yeme. Akşam yemeğinde normal ekmek yeme. Basitçe bir yöntem benimki. Bir sürü diyet yapmanız gerekmiyor. Mesela Amerikalı bir arkadaşım var. Et diyeti ya da karnivor ismi verilen bir diyet yapıyor. Hayatında bitki yok. Herhalde bir 6 ay falan oldu ve hayatına bitki koymuyor.
ve şu an halen bastonla yürüyor. En azından sadece et yiyerek bir hastalığın çözülemeyeceğini onda anladım. Başka bir arkadaşım sadece bitki yiyor. Hani her şeyi sebzelere dayamış ve sebzeyle kurtulacağını umuyor. Fakat o da değil, o da yanlış. Benimki kısmen mantıklı. Bir de buradaki gidişiniz her zaman bir sebebe dayalı olsun. Hani sindirim sisteminde ne yapmak istiyorsun? Onu rahat bırakmak mı istiyorsun? O zaman mideni coşturan, midende asit yapan besinleri azalt. Miden rahatlarsa zaten bağırsakların fazla bir derdi yok. Her ne kadar bağırsakların da burnun gibi ya da dilin gibi tat duygusuna sahip olsa da bağırsakların senden ekstra bir şey istemiyor. Sadece bu olayın kilit noktasında mide vardır. Midenin asitleri normalden fazla ise diğer organları da problem üretmeye başlar. Buna da ipucu vereyim. Vagotomi diye bir hastalık var. Vagotominin çözümü de mideye giden sinirlerin kesilmesi. Çok ilginç. Ama mideye giden sinirleri azalttıkları zaman mide asit salgılamıyor. Bunu yapmayın, tabii size tavsiye etmiyorum. Sadece geceleri yemek yemeyin. Hayatınız güzel olacak. Gece yarısı kavurma yemeyin. Bir arkadaşım da gece yarısı kahve içtiğini söyledi. Şaşırdım tabii, gece yarısı nasıl uyuyorsun? Uyuyamıyormuş zaten. Kendisi anne olduğu için sabaha kadar bebeğe sallıyorum diyor. En azından onu düşürmemek için kahve içiyorum, kendime geliyorum. Bebek düşmediği için ben mutluyum diyor. Şimdi hayatınızda bir anlam olması gerekiyor arkadaşım. Hayatındaki anlam yaşanabilecek, yaşamaya değecek bir şey olmalı. Somatik sistemi kitleyen bir olay var. Bunun bir kısmında çok sevgi ve çok büyük tutku yatıyor. Eğer çok sevdiğiniz bir şey, buna aşk diyelim, aşık olduğunuz biri aşkınızı yarı yolda bıraktı veya sırtını döndü ya da size yüzüstü bıraktıysa somatik sistem artık sizin psikolojik durumunuza bakmıyor. Her şeyi deviriyor, kazanları kaldırıyor ve somatik sistem duygulardan çok etkileniyor arkadaşım. Onun için birine aşık olmuş olabilirsin, çok sevmiş olabilirsin. Fakat orada da gene önemli bir ayrıntı var. Sen sevdin ama o sevmedi. O seni sevmek zorunda değil ki. Ya da seni ömür boyu taşımak zorunda değil. Bu da benim başıma gelen olay. Şimdi çok sevdim, aşık oldum, evlendim falan, tamam. Ondan sonra hikaye bozuldu. Yürüyüş gitti. Hani akışta bir problem oldu, maddi kısım diyeyim. Ondan sonra o insan ömür boyu beni sırtında taşımak zorunda değil. Zaten normal yaşam bu değil. Hani kalan hayatı boyunca ben hastayım, tamam. İşte kalkıp şunu diyemem. Hasta olduğum için beni sırtında taşıman gerekir. Ya da tekerlekli sandalye al, beni taşı. Beni her yere götür. Bu doğru değil ki. Ben zaten iyiyim. En azından bugün gayet iyiyim. Fakat sevdiğiniz insan sizi sevmek zorunda değil. Bunu anladığınız zaman birçok şey çözülecek. Çünkü multiple skleroz hastalarının bir kısmında da duygusal tıkanmalar olduğunu gördüm. Arkadaşım, duygularını hapsetmek zorunda değilsin. Seni daha çok sevecek başka biri var. Hani o seni sevmeyen var ya, ne kaybettiğinin farkında bile değil ve sonradan dönüp ağlamayacak. Çünkü bir daha o gelmeyecek, o gitti. Onun için ne yapacaksın biliyor musun? Yanlış duaları ediyorsun. Doğru dua şu: beraber aynı yolda yürüyecek ve benimle beraber olacak, mutlu olacak birini bana gönder Tanrım diyeceksin. Onun için arkadaşım, kendi hayatına yön verecek sensin. Hayatını güzelleştirecek sensin. Başka birinden medet umma. Dönüp etraftan birilerini bekleme. Hani seni kurtarsın, sana güzel hayat sunsun diye başka birini bekleme. Sen zaten güzelsin. Hayatın daha güzel olacak.
Sadece kendi kıymetini bilmen gerekiyor. Tamam. Bu öpücük de sana. Görüşürüz. Saygılar.